Habertürk ekranlarına, Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Bir bayram akşamında birlikteyiz. İyi bayramlar diliyorum. Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur ve sevdiklerinizle birliktesinizdir. Çünkü ben öyleyim. Çok sevdiğim bir konu ağırlıyorum. Mutlaka onu tanıyorsunuzdur ama adettendir. Ben kendisiyle ilgili kısa bir bilgi vererek başlamak isterim. İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji dersleri verdi. Sosyoloji vermedim. Sosyoloji vermemiş. Latince dersleri Latince verdim. dersi vermiş. Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünü kurdu. Ardından Türkiye Felsefe Kurumu'nu kurdu arkadaşlarıyla birlikte. UNESCO kürsüsü sahibi, akademisyen, yazar, duayen felsefeci Profesör Doktor Ioanna Kuchuradi'yi ağırlıyorum. Ioanna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi izleyenlere önce iyi bayramlar dilemek istiyorum. Bayramlar insanları sevdikleriyle bir araya gelme fırsatı verdiği için güzel bir şeydir. Biz de böyle yapıyoruz işte. Evet. Buna da denk geldi. Evet, çok güzel bir zamanlamaya oldu. Çok özel bir günde, çok özel bir konuk ağırlamış oldum. Daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Orta. Orta. Neden orta? İşte bazı ufak tefek sağlık sorunları oluyor onun için. Anlıyorum ama maşallah zaman zaman görüşüyoruz. Ben sizi çok zinde, hep çalışır vaziyette. Ne zaman ziyaret etsem yeni kitaplarınızı, yeni eserlerinizi Haluk bunlar çıktı diye bana vererek karşılıyorsunuz beni. Bu da beni hayrete düşürüyor. Aslında buradan da başlayabiliriz. Bu sıralar çokça emekliler meselesi gündemde. Seçimde de gündemdeydi. Gerçi bizim konumuzla doğrudan alakalı bir şey değil ama onlarınki biraz sizin felsefe konunuzla alakalı olabilir belki. İnsanca yaşamaya yaraşır bir davranış talebiyle konuşulabilir ama onun üzerine bir tartışma gidemez. Merak ettiğim şu, siz Hacettepe Üniversitesi'nde emekli olduktan sonra buraya şu anda çekimi yaptığımız Maltepe Üniversitesi'ne geldiniz. Biz Sanat Fakültesi'nin bir atölyesinde programı çekiyoruz ama siz buradaki felsefe bölümünde İnsan Hakları Merkezi'nde çalışmalar yaptınız ve durmadınız. Emekliye ayrılmadınız. Emeklilikle ilgili genel olarak bakışınız ne? Şimdi emekliye ayrılmak ne demek? Çalışmamak mı demektir? Evet. Bu bir hukuki düzenlemedir. Özellikle pek anlamlı olmayan işler yapanlar için iyi bir şeydir. Ayrılıyor ve yeni baştan bir hayat kurabiliyor. Mesela bizim burada çok sayıda emekli öğrencimiz var. Felsefe okuyor, insan hakları okuyor. Dünyada bu türlü insanlar için de özel programlar olabiliyor. Zamanında ne demek sadece? Yanlış bir şey söyledim. Kendilerini bu fırsat ele geçirememiş insanlar için bir imkandır. Emeklilik tembellik demek değildir. Bir hukuki bir şeydir. Niye emekli olalım? Hani işinizi sevmiyorsanız iyi. Sizin emekli öğrencilerden kastınız halihazırda yürüttükleri meslekleri bıraktıktan sonra sizin fakültenizde ders almış, eğitime devam ediyor. Normal programa devam ediyorlar. Sınava girerek programa devam ediyorlar. Bu emeklilik konusu gündemimize geldi, ara ara karşıma çıktı dedim ya. O örneklerden bir tanesi de şuydu. Bizim çok meşhur ödüllü bir yönetmenimiz Amerika'da bir film restorasyonunun yapıldığı şirkete gidiyor. Oranın arşiv bölümünde de kısa bir video çekiyorlar ve bunu YouTube'a koyuyorlar. Orada Bergman'dan bahsediyor, İsveçli yönetmenden. Ben de onun akabinde merak ettim, hayatıyla ilgili bir şeyler okudum. Bergman 1982'de bırakmış film çekmeyi ama çalışmayı bırakmamış. Çalışmak iyidir diyor. Onunla ilgili bir açıklama yapıyor. Diyor ki... O Ingrid Bergman'lı filmleri var değil mi? Evet, o kişiden bahsediyorum. Film çekmeyi bıraksa da diğer işlerini bırakmamış. Çünkü diyor ki çalışmak ruhun arazisinde akan bir sel gibidir. İnsanı arındırır, iyi gelir diyor insana. Ne yapacak? Uyuşur insan oturduğu yerde oturursa. Siz anladığım kadarıyla siz hiç bunu düşünmediniz zaten bile. Hacettepe'yi bıraktıktan sonra Maltepe Üniversitesi'ne sizi eski bir öğrenciniz Betül Hanım. Evet, öğrencim değilim, meslektaşım. Onunla beraber yıllardır çalışıyoruz Türkiye Felsefe Kurumu'nda. Söyledim, bir süre sonra iyi geleyim dedim ve burası bana kucak açtı. Memnunum burada olmaktan. Bu konuşmanın tamamından da şunu anlıyorum. Zaten bu düşünce hiçbir zaman sizde hasıl olmadı yani. Hiçbir zaman emeklilikle ilgili bir şey yapmadınız yani. Hiçbir zaman bir fikre kapılmadınız. Hiçbir zaman oturmakla ilgili bir şeyiniz olmadı yani. Endişeniz olmadı yani. Yok, olmadı. Gittiği kadar gider. Neler yapıyorsunuz peki şu aralar? Neler üzerine çalışıyorsunuz? Şimdi derslerin dışında tabii normal olarak dersler yapıyor. Derslerimizi yapıyoruz. O derslerin dışında da çeşitli gruplara ek eğitimler yapıyoruz. Çok talep oluyor. Özellikle insan hakları eğitimi konusunda. Şirketler de olabiliyor. Okullar bilhassa olabiliyor. Onları yapıyoruz bir. Ayrıca bu yıl
2024 Immanuel Kant'ın 300. doğum yılı. Programımızda yani Türkiye Felsefe Kurumu'nun programında ve buranın Alman Kültür Merkezi ile birlikte bir Kant toplantısı yapmak var. Ve o toplantıya da önemli Alman filozoflarından şu anda yaşayan, Habermas'tan sonra yaşayan Otfried Höfe o gelecek ve çok memnunuz tabii bundan. Ondan sonra bizim Türkiye Felsefe Kurumu'nun 50. kuruluş yılıdır. Onu kutlamak için bir toplantı yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte onun desteğiyle organize ediyoruz. Bu ve bu gibi şeyler. Aynı zamanda Adaletin Gerektirdiği Hukuk diye bir kitabınız var önümde. Onu en son bana vermiştiniz, imzalayıp teşekkür ederim. Bir de böyle bir kitap çalışmaları var. Şimdi tabii hukukçular, benim ısrarla söylediğim bir şey var. İnsan hakları hukuk değildir. Hukukçular şimdi biraz alıştı ama tam da alışılamadı. Bunun ne demek olduğunu orada görmek mümkün. O bakımdan hukuk öğrencileri için arkadaşım istedi. Biz de bunu böyle hazırladık. Bizi de kısaca bahseder misiniz? İnsan hakları hukuk değildir derken izleyicilerimiz merak etmiştir mesela şimdi bunun ne anlama geldiğini. İnsan hakları nedir? İşte felsefe önce nedir'i sorar. Bu sorunuz üzerinde tabii nedir insan hakları? İnsan hakları bir fikirdir. İnsanlar dünyamıza böyle bir fikir getirir. Hani insanlar aynı oldukları için. Eğer insan hakları evrensel bildirgesinin 1. maddesine bakarsanız orada bir şekilde bir tanım var ki uygundur. Bana da aklım yatıyor ona ve ondan çıkarak yola devam etmek gerekiyor. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Neden eşit doğar? De ikinci cümle bunu temellendiriyor. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Ne söylemeye çalışıyor bize? Bilgisel bakımdan, düşünsel bakımdan ve etik bakımdan insanlar aynıdır. Bize bugün hep farklılıklarımıza saygı diye öğretiliyor. Farklılıklar çok bellidir. Aynılığı görmek zor işte. Ve bu aynılığı görürseniz başka görme imkanları açılıyor size. Birçok konuda, bir tekinde değil. İşte İnsanlar akıl ve vicdanla donatıldıkları için, hepsi donatıldıkları için eşittirler. Haklar bakımından eşittirler. Eşit değildirler ama haklar bakımından. Bu farkı çok iyi görmek gerekiyor. İnsanlar hepimiz farklıyız ama hak bakımından, temel haklar, ana haklar bakımından eşitiz. Ve son cümlesi de bunun son derece önemli. Hep gözden kaçar. İnsan hakları onun için birbirine kardeşçe davranmalı. Yani biz insan haklarını genellikle yaygın anlayışa göre muamele görme ilkeleri olarak görürüz. Oysa insan hakları her şeyden önce muamele etme ilkeleridir. Kişilerin kişilere muamele etme ilkeleri. Onun için de hukukun burada türetilmesi gerekiyor. Muamele etme. Tabii. Farklılıkları değil, Ben aynı hep söylüyorum. söylüyorum. Siz de geçen gün konuştuk sizle bunu. Eğer kimse işkence görmeyecekse bu ne demek? Kimse işkence yapmayacaktır demektir. Bütün haklar için böyle. Hep bize göre, bize almakta çok hazırız ama bizim yapmamız gereken şeyleri de en başta düşünmemiz gerekiyor. Adaletin gerektirdiği hukukta da bundan bahsediyoruz. Yani birçok şey var böyle. Devlet nedir? Devlet nedir? Devlet niçin var? O türlü şeyler. Adalet ne? Adalet bir isteme ilkesidir. İnsan hakları eylem ilkeleridir. Böyle şeyler. Bunları üzerinde kafa yorduğu zaman bir insan o zamana kadar görmediği şeyler görmeye başlıyor günlük yaşamda. Ve tabii ki ona göre davranabiliyor ya da buna rağmen davranamıyor. Kavramlardan bahsediyorsunuz. Biraz içi boşaltılan kavramların tekrar için doldurmak gerekiyormuş gibi anlıyorum ben buradan. Yani zaten onlar dolu da görülmüyor. Ya da kullanımı olarak yani Tabii. pratik hayattaki kullanımı olarak. Tabii. Doğru. Onlar değişmiyorlar. Biz onları değiştiriyoruz. İnsan hakları iyi bir şeydir diye düşünülüyor. Ama nedir? Camus'un çok güzel bir cümlesi var. Ben etik kitabımda başına koydum. Ve iyi isteme aydınlanmamışsa kötü isteme kadar zarar verebilir. Bu da etik değer bilgisiyle diye ekliyorum buna. Hani bilgi çok önemli. Böyle ezbere etik yaşayamayız. Ne kadar istesek de bazen kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz. Nitekim hep anlatırım bunu. Hep gündeme getirir. Kant'ın bize gösterdiği son derece önemli bir fark var. Bir ayrım yapıyor. Bir şeyi ödevden dolayı yapmak, gerektiği için yapmak ya da ödeve uygun yapmak. Hani aynı şey yapılıyor. Onun meşhur bir bakkal örneği var diyor. İkisi de kimseyi kandırmadan mal satıyor. 5 kuruş para fazla almıyor ama bunun için yapıyor. Çünkü eğer bunun farkına varılırsa müşterisini kaybedecek. Böyle şeyleri o zaman görmeye başlıyoruz. Ve bunları ne kadar erken yaştan görebilirsek o kadar benimseme olasılığı yüksek oluyor. Bunları bilmek de yetmiyor. Bildiğimiz halde bazı şeyleri yapmıyoruz. Ama bilince de bazı insanlar da yapıyor. Hani gerçi insanlar genellikle kendilerinin
yapamadıklarını mümkün de görmüyor ama öyle bir imkan da var. Çokça şeyden bahsettiniz. Yapamadığını mümkün görmemek hiçbir zaman yapamayacağı anlamına gelmiyor dediniz. Bilgi dediniz ama hemen arkasına etiği de eklediniz. Kant'ın ahlak felsefesinden bahsettiniz. Aman ahlak felsefesinden bahsetmedim. Kant'ın ödevden dolayı ve Ben ahlak felsefesi terimine kullandığınız terime itiraz ediyorum. siz genel olarak felsefenin başına bir takım sıfatlar gelmesine itiraz ediyorsunuz sanırım. Sadece böyle bir sıfat değil de atıyorum, ideolojik bir ya da inançla ilgili bir sıfat gelmesine de itiraz Tabii, ediyorsunuz herhalde. tabii. O zaman bilgi olmaktan çıkıyor. Biraz buraları açalım. Çünkü Aralık 23'te yayınladığınız İnsan Hakları bülteninde tam olarak bu örnekten bahsediyorsunuz. Tabii ki çok özel bir gün. Bugün böyle daha güzel konuları konuşmak arzu ederim ama bir yandan da işte önce Ukrayna'da başlayan, sonra Filistin'e devam eden savaş durumları, insan hakları ihlalleri. Savaş olduğu yerde artık orada insan hakları bitiyor. Yok. O ilk emri veren çok dikkatli olmalı. Orada şeyden bahsediyorsunuz. Yazınızın ismi de sanırım Keskin Buyruk mu? Kesin. Kesin Buyruk mu yoksa yazmıştım şurada bir yere. Çok affedersiniz, onu bulacağım şimdi. Altın Kural mı, Keskin Buyruk mu diye bahsetmiştiniz. Altın kural nedir biliyorsunuz tabii, bir hatırlatalım. Sizi söyleyin. Yok, buyurun siz söyleyin lütfen, konumuz. Sana yapılmasını istemediğin sen de kimseye yap. Bu işin bir tarafında kalıyor. Ama beni yapmasını isteyebilirim. Olmayacak bir şey de yapılmasını bana isteyebilirim. Yani bir şey demek değil. Hani bu Kant'ın dediği ödeve uyguna bağlayabiliriz. Bana hiç yapılmasa, bildiğim halde hiç yapılmayacağını da bilsem kimse işkence yapmam. Sen de yapmasın herhalde. Evet, genel olarak Filistin'de yaşadıklarımıza, Ukrayna'da yaşayanlara o yazının sonunda bir de böyle bakmaya ne dersiniz diye bir soruyla bitiriyorsunuz. Evet, yani nelerin yapılmaması gerekiyor ve yapılıyor. Olay analizi tabii ve olay değerlendirmesi zor. Belki hayatımızda en işe yarayacak olan şeylerden biri doğru değerlendirme yapmayı öğrenmekte. Ama öğrenemiyoruz, hep ezbere değerlendiriyor. Kafamıza sokulanlarla değerlendiriyor. Biraz önce ideolojik bir ilkeyle yapıyoruz ya da dinsel bir ilkeyle yapıyoruz ya da çıkarımıza göre yapıyoruz. İşte onlar doğru bir şeyin değerini, onun bir özelliği olan değerini görmemize götüremiyor. Bildiğin zaman bile her zaman beceremiyorsun. Bu veri eksikliğinden dolayı ben de beceremiyorum. Yaya kalıyorum ama o zaman da çok dikkatli oluyorsun. Benim anladığım şekil yanlış da olabilir düşünerek adımını ona göre atıyorsun. Bilgiyle ilgili konuyu etikten bağımsız düşündüğünüz Bilgi zaman... derken de tabii Türkçe'de birazcık tehlikeli bir kelime. Çünkü enformasyona da bilgi diyoruz. Enformasyon ikinci elden bilgidir. Ben birinci elden senin görüp ortaya koyduğun bilgi kastediyorum. Doğrudan doğruya kendim bildiğim bir şeyi. Birinin yardımıyla ya da tek başına olabilir ama senin kendim edindiğin bir bilgi. Onu da yanlış anlayabiliriz ama bu bizim yanlışlığımız olur herhalde. İkinci elden bir yanlışlık başka birinin yanlışlığını taşımak olur. Tabii. Hiç olmasa kendi yanlışımızı söyleriz. Bugün o karıştırılan dediğiniz enformasyon ve bilgiye ulaşmak da bilgi teknolojilerinden dolayı, genel olarak teknolojiden dolayı çok kolay. Kolaymış gibi görünüyor aslında. İşte dijital medya, sosyal medya, internetin hızlıca kullanımı. Ama uydurmaları da yaymak çok kolay. Tam olarak bunu soracaktım. Uydurmaları yaymakta. Ve o zaman hiç onu silinceye kadar sen uğraş hiçbir şey olmaz. O yayılır. Çok dikkatli olmak gerektiği aslında bu sebeple lazım gelir. Yani olmayan bir şey, yalan bir şey yaymak kendi kendimize saygısızlıktır önce. Başkalarından önce kendi kendimize saygısızlık. Kendimizi sahtekar yapıyoruz. Bu değer eğitimi konusunda biraz kaldım. Değersiz bilgi, yani etik olmadan, değer olmadan bilginin zarar verebileceği. Beraber olmadan, yani çünkü bütün bilgilerimiz değerle ilgili değil ama o bilgileri ortaya koyan veya kullananın değer bilgisi yoksa tehlikeli olabilir bütün bilgiler. Görüyoruz. Hele bilimsel bilgiler daha da kolay. O yeni bir şey, bir buluş yapmak insanları sarhoş ediyor. Güzel ama değer bilgisiyle etik gitmediği zaman işte görüyoruz. Örneklerini yaşadık. Yaşıyoruz. 20. yüzyılda epey örneğini yaşadık. Teknolojiler, gelişmeler bizleri daha fazla çatışma ortamına yakınlaştırmış oldu. Ya hayır, bir taraftan hayatımızı kolaylaştırıyor ama bir taraftan sahtekarlığı da kolaylaştırıyor. Normalde dairenin iki tarafına doğru yayılmaması gerekiyor aslında. Şimdi bakın dolandırıcılar aman ne kadar çok yayıldı son yıllarda bizde. Olur olmaz telefonlar geliyor ediliyor ve kimse savaşamıyor bunlarla. Savaşılabilir tabii. Ödevden dolayı meselesinde de yani herhangi bir şeyle ilgili bir davranışta bulunacağımız zaman da bu bizim beynimizin de biraz kaygılı olmasıyla alakalı sanırım. Çünkü hep
Hep bir gelecek kaygısı, hep bir sonrasında başımıza ne gelecek, bunun bana artısı ne olur, eksisi ne olur. Bazı durumları böyle çok kolay yüzeysel değerlendirip geçebiliyoruz. Bazı durumları da böyle o 2 bakkal örneğinde olduğu gibi ya da işte Kant'tan verdiğiniz örnek gibi önünü arkasını fazlaca düşünerek hareket ettiğimiz için niteliğini yitiriyor. Hayır, Kant'ın bu sözü, yani o fikir tedbirsizliği gerektirmiyor. Ama tedbir almak başka bir şeydir. Yani başkaları Biraz daha kendimi daha net ifade edeyim. Bunu yaparsam para kaybederim. Para kaybetme sonrasıyla alakalı bir şey. Tabii. Orada durman gerekiyor. Tabii. Yani eylemin kendisi önemli olan. Sen onu doğru olduğunu bildiğin için yapıyorsun. Demek kendimle, istediğim o. başkasıyla ilişkimizden önce kendimle ilişkimiz düzgün olmak istiyorsak öyle oluyor. Yoksa insanlar en fazla kendileriyle didişiyor. Neden? Neden? Çünkü bir taraftan bir şeyi yapmaması gerektiğini biliyor ama yapıyor yine. Her ne kadar postmodern bize her şeyin eşdeğer olduğu düşüncesine götürdü. İyice kazıdı kafalarda. Her şey eşdeğer. Anything goes. Ne olsa olur. Hayır, her şey eşdeğer değildir. Bunun çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Her şey eşdeğer değil. Yani eylemi gerçekleştirdikten sonra aslında onunla vedalaşmıyor. Kendi içinde o kararla mücadele etmeye, çatışmaya devam ediyor. Birçoğu, yani herkes öyle yapıyor demek değil ama birçoğu da öyle yapıyor. Bir kendini de yiyor. Niye mesela karısını öldürüyor, arkadan kendini de intihar ediyor. Kendini tutamıyor, kendiyle hesaplaşamıyor. Bir an parlıyor, ondan sonra kendini de yok ediyor. Bir örnek hatırlıyorum kitaplarınızdan birinden. Sanırım cinayet masasında çalışan bir öğrenciniz anlatıyor size. Diyor ki bu tür vakalarda o anı hatırlamıyorum, ne yaptığımı hatırlamıyorum diyor birçoğu diyor. Evet, polis öğrencim söylemişti. Birçoğu böyle bu cevabı veriyor. Nasıl oluyor bilemiyorum tabii. Demek ki oluyor. Kendini tutamamakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Ama unutma noktası için söylüyorum. Kendini tutamaması, evet, ama o anı hatırlamıyorum demesini anlayamıyorum tabii. Demek ki olabiliyor, bilemem. Kendini tutma konusunu bunu şeyde bağlayabilirim tabii. Bir örnek vardı çocukluğunuzla ilgili. Size istediğiniz şeyleri almazlarmış. Ertesi gün babanız getirilmiş. Siz de bunu Aristoteles'e bağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki insan bunu öğrenir. Kendisini tutmayı öğrenir. Tekrar yapar bunu ve ondan sonra bu alışkanlık haline geliyor diyorsunuz. Doğal hale geliyor. Bu aslında biraz onunla mı alakalı? Yani çünkü sonrasında hatırlayamayacağımız kadar kötü bir eylemde bulunuyorsak, kendimizi tutamıyorsak. Bilemiyorum. Burada galiba psikanalizin sözü söz konusu. Ben bilemiyorum. Bir şey diyemem. Evet. Yani hakkım yok konuşmaya o noktada. Benim alanımla ilgili değil diyorsunuz. Alanımla ilgili değil, bir şey göremedim. Orada bir şey görmek için gerekli bilgi, enformasyonum yok. Anladım. Biraz bunu eğitime de bağlayalım. Hani Tabii, bilgiyi zaten ve değeri eğitime vermekten bağlayacağımız tek yer bahsediyoruz. orası. Örnekler de ama o da bir başka türlü bir eğitimdir. Etrafımızda gördüğümüz şeyler de çok önemli ama eğitim ve öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi. Nasıl bir eğitimden bahsediyorsunuz? Şimdi benim bütün yaşıtlarımın, arkadaşlarımın çocukları var. Ve o çocuklar genel olarak çok sayıda eğitime, birçoğu özel okulda okuyor. Hafta sonları farklı derslere gidiyorlar. İşte sporla ilgilendiriyorlar, müzikle ilgilendiriyorlar, enstrüman çalmalarını istiyorlar, yabancı dil sahibi olmalarını istiyorlar. Bilgiden bilgiye koşuyorlar. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Abartmamak gerekir derim. Çok temel şeyleri vermek. O temel şeyleri ama anlamıyla birlikte hayatı içinde göstermek. Hani felsefi bir şekilde anlatmadan, bağlantıları içinde ve nedenleri ve sonuçlarıyla anlatmak çok önemli. Ama bunu yapmak için anneler babalar da ona göre hazırlıklı olmalı. Kolay değil bunu yapmak. Zaten bir de burada değere yönelik bir eğitim de yok ki. Etiğine yönelik de bir eğitim yok ki bunun içerisinde. Evet, şimdi değerler eğitimi diye bir şey bizim önerimizdi Türkiye Felsefe Kurumu'nun bir toplantıda. Bir şeyler yapılmak istendi ama böyle değil. 10 dakikada, 20 dakikada bir değeri anlatamazsın kimseye. Anlatsan da bir işe yaramaz. Anlatabilirsin yine 10 dakikada, 15 dakikada ama bir işe yaramaz. Yaptırmak var. Yani çocuklara ya da eğitilen insana yaptırmak var. Bu çok önemli. Yaptırabiliyor muyuz? Ya da yapacak, bunları böyle yapmak isteğini uyandırabiliyor muyuz? Çünkü önce istemesi gerekiyor bir insanın. Ama istemek yetmiyor. İstemek tek başına yetmiyor. Ona bilgi gerekli. Bizim konumuzda da değer bilgisi gerekli. Etik değer bilgisi gerekli. İnsan hakları bilgisi gerekli. Siz bununla ilgili örnekler verirken, bir yerlerde konuşurken edebiyatın çok yardımcı olduğundan bahsediyorsunuz. Hatta Camus'un vebasından bahsediyorsunuz. Gelin görün ki ondan sonra pandemi geldi ve bir anlamda aslında orada... Yok, ondan çok daha önce örnek olarak kullanıyorum o. Biliyorum. Ben bazen diyorum ki Pandemiden çok daha önce kullanıyordunuz ve tesadüf sonrasında Veba da veba çıktı yani pandemi çıktı yani. ben ne diyorum biliyor musunuz? O veba kitabını sanki ben ısmarlamışım gibi. Tam istediğim örnekleri buluyorum ve çok memnunum bundan. Biraz bize bahseder misiniz? Bu değerlendirme konularında mesela çok güzel örnekler var. Bir, durumu değerlendirmek. Yani asıl Doktor Hume'un yaptığı bir durumu değerlendirmesidir. Önce ne yapıyor? Adını takıyor. Yani bu önce işte 2 tane fare, ondan sonra 8.000 fare ama ta ki kendi
bilgileriyle bu vebadır diyor. Doktorun ismini bir daha söyler misiniz? Doktor bana? Rio. Rio. Aslında şehrin farklı yerlerinde görülmeye başlanıyor fareler ama kimse bir korelasyon kurmuyor. Kimse bununla ilgili doktor kadar derinlemesine bir şüpheye düşmüyor. Dolayısıyla doktor burada kilit bir rol alıyor, değil mi? Biraz hatırlatalım, biraz ben de hatırlayayım diye böyle bir girizgah yaptım. Ona bunu gösterecek şekilde bir özetim var. Öyle mi? Etik kitabında. Çünkü onu temel örnek bir durumu değerlendirmede ne yapılıyor? Ezbere değerlendirmede ne yapılıyor? İki türlü ezbere değerlendirme. Ben değer biçme, değer atfetme dediğim. Bir de doğru değerlendirme. Orada mesela bir tane kaçak var. Bir cinayetten dolayı aranıyor ve gelmiş Oran şehri, hikayenin geçtiği yer. Şimdi vebadan dolayı kapılar kapalı olduğu sürece kendini güvende hissediyor. O doktoruyor ve bir arkadaşı ekipler kuruyor hastalara koşmak için, gitmek için. Ona teklif ediyor buna. Diyor ki ne istiyorsun, ben kendi kendime karşı bir şey mi yapayım? Vebanın uzaması benim işime yarıyor. Bunun üzerine de ona şöyle ironik bir cevap veriliyor. Bari vebayı daha fazla yaymaya çalışma. Bir de bir peder var. Peder Panelu var. O da kendi değer yargılarına göre söylüyor. Bir nutuk çekiyor, bir vaaz veriyor. Diyor ki siz Allah'tan uzaklaştığınız için bu veba geldi. Onun için tövbe edin. Yani o da benim değer biçme, ezbere bir değerlendirme yapıyor. Değer biçme dediğim. Kendisi için geçerli bir değer yargısına ya da kabule göre değerlendiriyor. Bunlar ezbere değerlendirmeleridir ve bizi hiçbir yere götürmez. Ama bu arada da arkadaşımız bana bir şey hatırlattı. Esra Hanım, bir evet. şey Esra, evet. Bir çalışmamızı da unuttuğumu hatırlattı söylemeye. Ne çalışmanız hocam? UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun felsefe komisyonu, ihtisas komitesi olarak yine oranın başka 2-3 komitesiyle çağımızı anlamaya çalışırken diye bir toplantı yapıyoruz Mayıs sonunda. Bu Mayıs'ın sonunda. Evet, tabii online olacak ama yine de. Bütün herkesin katılımını bekliyorsunuz. Yani isteyen, ben beklemiyorum da isteyen hoş gelir. Çağımızın olaylarını anlamaya çalışırken. Çağımızı anlamaya çalışırken. Çünkü bu değersizlik, her şeyin eş değer görülmesi bizi yiyen şeydir. Bundan kurtulmamız gerekiyor bir şekilde. Ama doğru değerlendirme nasıl yapılır? Bir de basit şeylerden başlayarak biraz onu mümkün olduğu kadar öğrenmek gerekir. Yoksa buraya götürdü. Bu değer göreceliği buraya götürdü. Karıştırıyoruz. Göreceli olan nedir? Grupların iyidir, kötüdür dedikleridir. Yani kültürel değer yargıları. Ama değerler o değildir. Bunlar karıştırılıyor. Değerler mesela saygı, sevgi, güven, dürüstlük. Bunlar hepsi birer değerdir ama ne ilgisi var bu şeyle? Bizim bahsettiğimiz şeyler. Evet. Bir de bir şeyin değerini değerlerle karıştırıyorlar. Bir şeyin değeri onda olan bir özelliktir. Benzerlerinden ayıran noktalardır. Ve bu tabii onu değerli kılar, değersiz kılar. Bir eylemse doğru kılar, yanlış kılar. Ama işte bunları hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Gökten inmiyor ki. İlhamla olmuyor. Bütün bu kavram karmaşaları, bütün bu belirsizlikler bildiğimiz sandığımız şeyler. Evet. Aslında bilmediklerimiz. Başka bir kapı açayım buradan. Programın ilk kısmında çalışmaktan, emeklilik düşüncesinin hiç aklınızda filizlenmemesinden ve bunun insanları ne kadar imrendirdiğinden bahsettik. Şimdi ise tam tersi bir şeyden bahsedeceğim. Sanırım 1980'lerdeydi İtalya'da başlayan bir yavaş hareketi vardı. Yavaş şehirler. Geçtiğimiz günlerde Tanıl Boron'la ilgili yazmıştı. Yavaş siyaset diye. Bundan önceki İzmir Belediye Başkanı yavaş şehir kavramını gündeme getirmişti. Yavaş yaşamakla ilgili ne düşünüyorsunuz bunu soracağım. Çünkü sizin gibi tefekkür gerektiren, sorgu gerektiren bir işi yapan birisi. Bizler gibi bir koşturmacanın içerisinde dalıp böyle bir sanat filmindeki işte rüzgarın ya da suyun esintisiyle bir yere doğru savrulan cisimler gibi bir yere takılıncaya dek devam eden ancak takıldıktan sonra diyen insanlar var. Belki bu sadece bir anekdot. Belki bu sadece benim etrafımdaki insanlar. Koşuşturmak başka bir şeydir. Anlamsız bir koşuşturma. O değil. Çalışmak o değil. Çalışmakta bir anlam görmek var. Hani o anlamı görmediğiniz zaman o zaman işiniz anlamsız olur. Bir an önce emekli olmak istersiniz. Ama yaptığınız işte anlam görüyorsanız hele o iş anlamlı bir işse, çünkü ben anlamlı bir şey görebilirim ama o kendisi olmayabilir. En ekstrem örneği yine şeyde buluyoruz. Camus'un vebasında buluyoruz. İhtiyar, Le Petit Vieux. Biliyor musunuz? Okudunuz mu? Hatırlamıyorum. Şimdi- Vebayı okudum, evet. Her gün saat 4.30'da pencereye çıkıyor, kağıt kesiyor, koparıyor böyle parça parça, atıyor ve kedileri çağırıyor. Pis, pis, pis. Kediler geçince de üstüne tükürüyor. Şimdi bunu her gün 4.30'da yapıyor. Bu insanın hayatına bir anlam katmasıdır bu da. Ama o kadar. Kendi hayatına. Ama bir de
Mesela Mother Teresa'nın gidip de hastalara bakması, bulaşıcı hastalara bak. O da bir anlam katıyor. Ama o hayatına anlam kattığı gibi insanlığa bir şey katıyor. Öbürü kendi kendine. Ama ikisi de bir anlam. Veba ile ilgili paylaşmak istediğiniz önceki kısımda yarım kalan bir şey var mı? Valla çok var. Konumuza göre çıkıyor Devam bir şeyler. edebiliriz, tekrar söyleyebiliriz. Çıkıyor bir şeyler. Hani diyorum ısmarlasam bu kadar olmaz. Demek çok iyi görüyor bazı şeyleri. Peki bu karmaşaları, belirsizlikleri, değeri, etiği hayatımıza nasıl dahil edeceğiz? Biraz bu eğitim konusuna pratikteki durumuyla değinelim. Ne demek istiyorum? 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuruyorsunuz. O zaman Türkiye'de 2 felsefe bölümü var sadece, Evet, değil mi? İstanbul ve Ankara'da. Ve aslında siz bunu da çok kendi rızanızla kurmuyorsunuz. Bu size şekilde kurun deniliyor, Evet. değil mi? Öyle Ben bir oraya geldiğimde bir gün kulakları çınlasın. Emel Doğramacı'ydı de o zaman müdürümüz. Dedi ki biz karar verdik, kurduk. Felsefe bölümünü kurduk. Beni çünkü eğitim bölümüne almışlardı o sırada. Gel sen program yap, hazırla. Şeyden başladık o zaman. Yüksek lisans ve doktora programından başladık. Birkaç kişi düzgün bir şekilde yetiştikten sonra öğrenci aldık. Önce kadroyu kurduk aslında diyorsunuz. Bir çeşit, evet. Evet. Şahane. Şimdi onların hepsi ya da bir kısım öldü bile. Profesördür onlar hepsi. Hatta emekli olanları var. O dönem tabii bazı okulların müfredatlarını görmek, karşılaştırmak, onlara erişmek, arayıp bulabilmek bu kadar kolay değil. Değildi Onu nasıl tabii. yaptınız? Kataloglar çıkıyordu. Birçok üniversitenin kataloğu vardı. Onlara ulaşmaya çalıştım. Baktım ne oluyor. Ama kopya etmedim. Bizim koşulları da göz önüne bulundurarak ve felsefenin ne işe yaradığını düşünerek kendi kafamdaki ona göre bir program yaptım. UNESCO'dan bahsettiniz. Sonrasında da UNESCO kürsünüz var orada, değil mi? Evet, Hacettepe'deyken başladı. Şimdi burada da aynı. UNESCO'nun çalışmalarına ben çok önem veriyorum. Ama eski UNESCO değil. Neden? Yönetenlerle ilgili, çok ilgili. Federico Mayor. Biz hala onunla çalışıyoruz. Bu Zapatero'nun kurduğu ölüm cezasına karşı uluslararası komisyonda yine çalışıyoruz. 90 yaşına geldi. Pırıl pırıl bir kafası var. Çalışıyoruz. Genel olarak eğitimi biraz daha deşeceğim. Şöyle ki bu bahsettiğimiz olaylar 1969'da gerçekleşiyor. Evet. Topu 3 bölümden bahsediyoruz. Hatta orada güzel bir anekdot da var sanırım. Daha sonra YÖK sizin müfredatınızı alıp diğer okullara mı gönderiyor? Örnek diye gönderiyor ve kıyamet koptu tabii. Niye? İOANA'nın programı olmuş o. Peki niye gönderdi? Yani onlar da o Örnek müfredata olsun uysun diye. diye. He. Şimdi şöyle bir şey vardı o programda. Sadece örnek olsun diye mi yoksa o müfredatı uygulayın diye mi? Ve o okullardan bir Bana tanesi de... göndermediği için bu ayrıntıyı yanlış bir şey söylemeyeyim. Anladım. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bir kere bu alanda okuyan bir insanın muhakkak bilmesi gereken bir şeyler var. Bir o. Ondan sonra pratikle uygulamasında bir iki ders. Mesela ilk defa koyuyorum, insan hakları dersi koyuyorum ben. Herkes şaşırdı. Hatta kurulda itirazlar olmuş. Ne işi var insan hakları, hukuk işi. Rektörümüz sağ olsun. O zaman ben itiraz ettim. Dedim ki bu olmuyor, bana deyin. Uygun değildir, şundan dinleyin. Ama hiçbir yerde görmediğiniz için itiraz etmeyin. Ve rektörümüz gidip araştırdı, örnekler buldu, o sundu. Ben keçi gibi inat ettim. Tabii o zamanlar bu kadar inceleyip sık dokunmuşsunuz. Böyle güzel kurumlar ortaya çıkarmışsınız. Ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda da okul var. Bugüne geldiğimizde nicelikte müthiş bir artış var. Yani Türkiye'nin her yerinde üniversite var artık. Kaç üniversite var, kaç felsefe bölümü var bilmiyorum. Ama sorun felsefe bölümü özelinde de değil. Bugünün eğitim kurumlarına baktığınızda sonuçta siz de bir akademisyen olarak ülkenin dört bir yanında çalıştınız diyebiliriz. Erzurum'da çalıştınız, Anadolu'da çalıştınız, İstanbul'da uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Nicelikteki bu artışın niteliği nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Ya da bugün Bu için genel genel bir olarak soru. ne Bu söylemek genel bir istiyorsunuz? soru. Evet. Maalesef seviye çok düşük. Yani geldiği donanım, çocukların geldiği donanımla o zamanki çocukların geldiği donanım çok farklı. Bunun üstesinden gelmek gerekir ve bu bir günde, iki günde olmaz. İsrarla izlenen bir program gerekli bununla ilgili olarak. Ama hani bir günde değişmez bir şey. Ve öğretmen çok önemli. Kadro. Öncelikle kadroyu oluşturmak gerekiyor diyorsunuz. Tabii. Yani öğretmenleri çok iyi yetiştirmek. Çünkü felsefe aynı zamanda hani şöyle bir ifade kullanırım. Baktığımızı görmeye yardımcı oluyor. Çünkü bakıyoruz birçok şeye ama görmüyoruz. Oradaki problemi görmüyoruz, özelliği görmüyoruz. Bunu yani verdiği şeylerden bir tanesi de ve bu çok önemli. Baktığını görebilmek. Sonra etik sorunları göz ardı etmemek.
demek. Ne olsa olur diye bir şey yok. Bunları verebiliyorsa bir işe yarıyor felsefe. Yoksa o da bazı ekollerin olduğu gibi sadece mantıktan ibaret değil. Ama o bile yok. O bile yok. Çünkü reklamlar çok öğreticidir. Halimizi göstermek bakımından çok öğretici. Halimizi göstermek. Evet. Ne demek istediğiniz? Şimdi nasıl bağlantıları yanlış kuruyoruz? Nasıl etik değerleri hesaba katmıyoruz? Bu iki söylediğime örnek vereyim. Ama çok herhalde birçok yerde yazmışımdır onları. Olsun. Bir tanesi etik bir sorun o bana sorarsanız. Bir deterjanın reklamı. Bir bey ava gitmiş, kirletmiş gömleğini. Hanımı pırıl pırıl beyaz yapmış. Hanımını şöyle kucaklıyor. Diyor ki hayatımın en güzel avı. Ne dediğini farkında değil. Yani kendisi avda kelime çağrışımı yapıyor. Karısı en güzel avı. Ve bunlar da yayımlanıyor. Ben soruyorum. Bunlar denetimden geçmiyor mu? Denetimden geçiyor ama böyle şeylere bakılmıyor. Öbürü de tavuk reklamı. Tavuk yiyor, çocukları yediriyor. Bir de şöyle diyor. Ben çocuklarımı tavuk yedirerek nasıl besliyorsam ben de tavuk yiyeyim, tavuk beni beslesin. Şimdi o nasıl besliyorsa çocuklarını tavuk da onu beslesin. İki ayrı beslemedir. O tavukları yedirerek besliyor. Kendisi tavuğu yiyerek besleniyor. Bu farkı göremiyor o reklamı hazırlayan. Bunlar basit şeyler değil. Bütün kafamızı oluşmasını etkiliyor. Bizim etik anlayışımızda, bizim değer anlayışımızı da etkiliyor. Bizim davranışlarımıza da sirayet ediyor. Birincisi tamamen ona. Hayatımın en güzel avı. Karısı avlanacak bir şey. Olur mu öyle şey? Bu eğitim konusunda ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ya da ben bazı sosyologların ortaya attığı bir fikirden bahsedeyim size. Siz onunla ilgili görüşünüzü belirtin. Genel olarak eğitim, Türkiye'de eğitimle ilgili konuyu kapatalım. Bir de bu reklamlar üzerinden bir şey daha bahsedeceğim. Ukrayna'daki savaşa bağlayacağım. Genel olarak şunları okuyorum. Eleştirenler, Türkiye'deki eğitim sistemini eleştirenler şunu söylüyor. Çok güzel, son dönemde çok sayıda ülkenin farklı yerlerinde üniversiteler kuruldu. Biz işte İç Anadolu'daki çocuğu Karadeniz'e gönderiyoruz, orada okuyor. Şehrin biraz ötesinde kocaman bir kampüs kuruldu. Oraya gidiyor. Orada işte barınma ihtiyacını gideriyor. Okula gitmek için ulaşım giderine giriyor. İşte şehrin dinamiğine bir katkı sağlıyor. Ama bu en temelinde bir ekonomik çark haline geliyor. Onun ötesine gitmiyor. Çok az sayıda konuştuğum üniversite öğrencisi de artık bu işin, yani bu okuma işinin neden yaptım sorusunun mezun olduktan sonra sordukları, yani ben burada bu yılları niye geçirdim gibi. Şeyden başlıyor. Okuyacak bölümü seçmekten başlıyor iş. Ne boda ise o ya da ne para getiriyorsa o. Yani çok başka. İlk ve orta öğretim son derece önemlidir. Ve orada öğretmen çok önemlidir. Hani bizden üniversite öğretmenlerinden daha önemlidir. İlk ve orta öğretim öğretmenleri. Yani çünkü o sırada bir şeyler oluşuyor kafalarda ve ilk bakışlar, dünyaya bakışlar orada ediniliyor. Aile tabii söz konusu ama ailelerde de ne kadar bu yapılıyor? Aile yapmıyorsa biri yapsın demek istiyorsunuz aslında. Tabii. Hadi orada yapılmıyorsa, yapılamıyorsa ya da o farkındalık yoksa. Bir de aile de çok önemli çünkü birçok şeyi görerek direkt yapıyoruz fazla düşünmeden ve o uygun bir şeydir. Uygunu öğreniyoruz, doğal bir şekilde yapıyoruz. Bir de doğal bir şekilde uygun olmayan bir şeyi öğreniyoruz, yapıyoruz. Ondan kurtulmak da kolay. Alışkanlıklar, ben diyorum ki kafa alışkanlıkları sigaradan beterdir, sigara alışkanlığından beterdir. Kurtulamıyor, daha zor kurtulunuyor. Sigarayı bırakmak daha kolay kafadaki alışkanlıklardan kurtulmaktan. Çünkü en azından neyden kurtulacağınızı da biliyorsunuz her şeyden önce. Bir de çok küçüklüğümüzde öğrendiklerimiz daha yerleşiyor. Değişmiş gibi oluyor, sonra bir yerden fırlıyor. Ben bazen sınavlarda görüyorum. Konuşuyoruz, güzel. Çocuklar anladı, tamam güzel. Sınavda eski tas eski hamamcı cevap bazılarında. Demek ki çok alışkanlıklardan sıyrılmak zor bir şey. Dolayısıyla edinmemek daha iyi, daha işe yarar. Burada belki biraz daldan dala atlayacağım ama Kant'ı ödevi konuşurken savaşa da biraz girdik. En iyi belgesel Oscar'ını, Ukrayna Savaşı'nı 20 gününü, Mariupol kentinin işgalinin 20 gününü çeken bir film aldı. Associated Press'in muhabiriydi filmi çeken, aynı zamanda yönetmenliğini yapan kişi. Orada şöyle bana en çok dokunan ki o birçok, yani bir savaş belgeseli izliyorsunuz. Yani görebileceğiniz en iç karartıcı şeyleri de görüyorsunuz ama daha savaşın ilk 20 gününde şehrin sakinleri kendi marketlerini yağmalamaya başlıyorlar. Belgeselde onu da görüyorsunuz ve işin üzücü tarafı hani götürdükleri şey temel ihtiyaçlarıyla ilgili olan şeyler de değil. Evet. Yani bir oyuncak götürüyorlar ya da böyle sizin duyulan ihtiyaçlar dediğiniz şeyler. Kaygı, gelecek kaygısı. Önemli bir şey tabii. Kaygıyı anlamak mümkün ama mümkünse yaşatmamak. Ben orada bir de şeyi düşünmüştüm. Yani duyulan ihtiyaçları bu kadar kanıksamayı. İşte bunlar onun için çok küçük yaştan bu ihtiyaçları olan ihtiyaçlarla yetinmelerini öğretirsek çok iyi olur.
Hiç o öbürleri olmaz demiyorum. Olabilir ama onları tatmin etmek için olur olmaz şeyler yapmamak en azından. Yoksa herkes aziz olacak değil. Evet, duyulan ihtiyaçlar demişken karşınızda su içerken bile şey yapıyorum, biraz tedirgin oluyorum. Bir örneğiniz var ya, hani öğrenciniz su almaya gidip Evet. gelmiş ve siz daha Evet. sonra dersin sonrasında İşte şey olmasın diye. Hani su içmesi bir şey değil ama kendini tutsun o yaşta. Kendini tutsun. örneği bilmeyen izleyicilerimiz vardır belki. Dersten çıkıyor öğrenciniz. Evet, ben buraya geldiğimde son sınıf öğrencilerine bir ders yapıyordum. Bir delikanlı çıktı. İnsanlık halidir, çıkar. Biraz sonra 2 şişe küçük suyla geldi. Oturdu, birisi kendisi içmeye başladı. Bir arkadaşına verdi. Dersin sonunda dedim ki, çocuklar bundan sonra biberon görmek istemiyorum derse. Böyle başlıyor bu hikaye. Yani bebekler gibi bekleyebilir. 45 dakika ölmeyecektir. Bir hastalığı, bir şeyi yoksa, hastaysa başka tabii içer. Su da içer, şey de yapar. Ama o duyulan ihtiyacı tatmin etmek için dersten çıkıp su getirip içmek, bana sorarsanız olmaz. Belki çok eski kafalı hoca diyeceksiniz bana ama değil. Estağfurullah. Bunlar da birbirinin içine geçmiş gibi görünüyor aslında ama öyle değil. Birbiriyle çok ilişkili. Zaten birbirinin içerisinde konular yani. O yüzden belki bir yerden başlamak gerekiyor. Genel olarak eğitim konusunu tamamladıysak eğer biraz felsefeye, spesifik olarak felsefeye girebiliriz Patron isterseniz. sizsiniz, sorularınıza cevap veriyorum. Estağfurullah, yani ne isterseniz konuşabiliriz. Konu her yere gidebilir. Siz nasıl arzu ederseniz, ama bu zamanda yapıyor olmamızın, bu programın şöyle güzel bir tarafı var. Türkiye Felsefe Kurumu bu yıl 50. yaşını kutluyor. 50. yaşını kutluyor, evet. Sizi bir tebrik etmek gerekiyor sanırım. Teşekkür ederim. Tabii, çünkü bu kadar dayanan bir tane olmadı. Bir felsefe kurumu yok diyorsunuz. Evet. Kuruldu, birkaç kere teşebbüsler oldu, girişildi ama dayanamadı. Onun için önemli. İşte onun bir toplantı düzenliyoruz demiştim. Galiba tam şeklini verdik mi, başlığını şey diye düşünüyoruz. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya problemleri karşısında felsefe. Öyle bir konu. Birkaç tane yabancı işbirliği yaptığımız bu yıllarda insanları çağırmak, meslektaşlarımızı çağırmak. Bir de bizim arkadaşlardan birkaç tane konu üzerinde. Bir de bir envanteri, bir şeyi hazırladık da Felsefe Kurumu'nun tarihçesi. Onu da basacağız umarım bu yıl çıkmadan. Biraz kuruluş hikayesinden bahsedelim mi? Varna'ya gidiyorsunuz. Dünya Felsefe Varna'ya gidiyorsunuz. 1973'te mi gidiyorsunuz? 73'tü galiba. 17. Dünya Kongresi belki. Evet. Karıştırırım tarihini şimdi. Ne oluyor orada? Yani Türkiye Felsefe Kurumu'nun kuruluş hikayesi ne? Onunla ilgili soruyorsunuz. Bunu yine 100 kere anlattım ama yine anlatayım. Bazı şeyleri tekrar anlatmak gerekiyor sanırım. Felsefede öyle söylüyor bazı isimler. Varna'da oluyordu bu toplantı, bu Dünya Felsefe Kongresi Bulgaristan'da. Böyle koca bir girişi olan bir binada yapılıyordu. Girerken baktım bir sürü devletin standları var ve kendi o ülkede gidenlere destek veriyor, şu bilgi veriyor vesaire. Türkiye yoktu. Dedim dönüşte biz yapacağız bu işi ve gelince yaptık. 2 hocamızla ve 3 genç arkadaşımla kurduk. Türkiye Felsefe Kurumu'nu 1974. Oruç Avroba, Zeynep Avroba, Nusret Hızır, Takiyettin Mengüşoğlu, Fuat Sinanoğlu ve Cemal Yıldırım. Evet, bir de şey vardı, Füsun Akatlı. Şuna kat. Onu da unutma. Hangi amaçla kurdunuz? Felsefenin 50 yıllık süresi ne getirdi, ne götürdü, ne görüyorsunuz? Gözlemleriniz ne? Geldiğiniz noktada memnun musunuz? Çok kaba söylersek ana amaç felsefeyi 4 duvarın dışına çıkarmak. Üniversitenin 4 duvarın dışına çıkarmak. Topluma yaymak. Evet, yani hani felsefe okumayan insanların da yararlanacağı bir hale getirmek. Bir de Türkiye'de yapılan çalışmaları dünyaya tanıtmaktır. Böyle uluslararası ilişkileri geliştirmek. Ve bu tabii sanırım gerçekleşti. Ama bundan sonra başka halletmemiz gereken sorunlar vardı. Bakalım. Hani çünkü şimdi herkes felsefeyi memnuniyetle dinliyor. Bilmiyorum sizin gözleminiz. Ben tabii kendimize pay çıkarmayayım. Yok, hak veririm size. Çünkü bu programda da sizin dışınızda 3-4 çok kıymetli felsefeci. Biri sizin jenerasyonunuzdan, yani diğeri genç felsefecileri ağırladım. Çok da ilgi gördü. İnsanlar çok da merak ediyorlar bu konuları. Evet, yani Tabii üniversitenin 4 duvarının dışına çıkardınız. Çıktı gibi görünüyor. Çıktı gibi görünüyor. Uluslararası ilişkilerimiz de fena değil. Biliyorsunuz 21. Dünya Felsefe Kongresi'ni Türkiye'de düzenledik. O türlü şeylerde uluslararası toplantılar epey düzenledik burada. Hani bu amaçlar gerçekleşti. Ama şimdi benim gördüğüm bir şey var ve bunun üstesinden nasıl geleceğiz çok da iyi bilemiyorum. İnsanlar felsefe diye her şeyi aynı ilgiyle dinliyor. Nitelik farkı yapamıyor. Bunun nasıl üstesinden geleceğiz bilmiyorum. Biraz daha eğitimde bazı şeyleri, bir tedbirleri alarak ve yaygın eğitimde bunu göstererek. Benim kafamda bu takılı ama nasıl yapabiliriz? Fikri olan söylesin. Felsefe diye
her şeyi bir tutuyorlar. Dolayısıyla yanlış yönlendirilebilirler, Yani yanlış şeyleri şeyde, dikkate alabilirler. En olur olmaz şeyde felsefe sayıp bu da iyi dinleniyor. Yine çok kabaca olacak. Aslında konuşmamızın, konuşmalarınızın, metinlerinizin arasında sıklıkla da belirtiyorsunuz ama tekrar etmekte fayda var. O dört duvarın arkasına, üniversite duvarlarının ötesine taşımaktaki ihtiyacı neydi? Biraz sizin felsefeye bakışınızı da öğrenmek istiyorum. Çünkü programa aldığım diğer felsefecilerden bahsettim. Hepsi felsefede başka şeyleri ön plana çıkartıyorlar. Tabii bu da pek doğal bir şeydir ama Sizin için felsefenin ne olduğu, sizin felsefeyi toplumun geneline yaymaktaki muradınızın ne olduğunu biraz bunları öğrenmek isteriz. şimdi tabii en önemlisi bana sorarsanız ya da en önemli bir iki şeyinden bir tanesi bu değer sorunlarıdır. Yaşarken hesaba katılmayan, yapılan edilenin etik yanı bir kenara itilen ya da farkına varılmayan şeyi bir kere görmeyi sağlıyor. Öyle oluyor ki istemesen de görürsün. Hani gelip pat diye çarpıyor sana. Gayret sarf etmiyorsun artık. Bir bu. Bir de o düşünmeyi, tutarlı düşünmeyi, verdiğim örnekler, tavuk yedirmek meselesi örneği ya da övüyor şeklinde düşündüğü şey hakaret ettiğini düşünmüyor bana sorarsan. Ne yaptığının farkında O değil. iltifat ediyor karısına ya da öyle sanıyor. İltifat ettiğini sanıyor. Bunların farkına varmak, böyle şeylerin farkına varmak tabii ki başka bir sürü şey söylenebilir ama bu iki, birisi daha teknik, birisi de değer konularıyla ilgili son derece önemli. Yani hayatımızın içinde çünkü. Öyle düşünen bir insanın davranacağı şekille öbür türlü düşünen insanın bir durumda davranacağı şekil farklı olabiliyor. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii geçmişe göre belki daha dar bir alanda zamanınızı geçiriyorsunuz. Bunun ne kadar başarılı olduğu, ne kadar. Çünkü suratımıza çarpıyor dediğiniz şu aslında. İşte televizyonu açıyorum, bunu görüyorum. Bu ihtiyacı görüyorum. Sokağa çıkıyorum, bu ihtiyacı görüyorum. İnsanlarla Evet, iletişim kuruyorum. televizyonda. Şeyler çok tipiktir. Reklamlar. Bazı şeyleri, halimizi görmek en iyi göstericilerden biri reklamlardır. Reklamcılık üniversitede okutuluyor galiba, okutulan bir ders ama bunları da öğretilmesi gerekiyor. Ve biraz da belki de o ne kadar olur hukuken bilmiyorum. Denetim. Mesela denetim bu tutarsızlığı görmesi gerekiyor. Çünkü bir şey olmuyor. Parasını veriyor, yayınlatıyor. Ama kafalara bir şey oluyor. İzleyenlerin kafalarına bir şey oluyor. Yani doğrudan ilgili olmayan iki şey sanki ilgiliymiş gibi gösteriyor ve insanlar doğru bunu ezberliyor. Yani yanlış doğru diye kabul edilen bir şey oluyor o yanlış. Sen bir şey söylersen sen aykırı söylüyorsun o zaman. Doğru tabii aykırı söylüyorsun. Burada aklıma bir örnek geldi. Onunla ilgili fikriniz ne? Onu merak ediyorum. Sosyolog Besim Hoca'nın kitabında görmüştüm, Besim Dellaloğlu'nun. O Fransızca rehberlik yapıyormuş gençlik yıllarında. Hala genç gerçi. Ve bir Fransızla şöyle bir diyalogları olmuş. Televizyon izliyormuş, reklamları izliyormuş. Tabii Türkçe anlamıyor, sadece şeyi görüyor. Video izliyor yani sadece. Daha sonra sanırım Besim Bey şey demiş. Ya bu bizim sokakta gördüğümüz Türkiye değil demiş. Yani bu insanlar farklı demiş. Yani dışarıdan bir göz bunu söylüyor. Yani aslında. Çocukları mesela reklamlarda oynatmak çok yanlış bir şey. Ve çok kullanılıyor çocuklar sevimli olduğu için. Bir de tabii gelir meselesi. Anneler babalar da memnun bundan. Çocukları yasaklamak gerekiyor. Çocukları uzak tutmak gerekiyor. Tabii. O çocuk nasıl yetişecek derslerine ve nasıl bir alışkanlık ediniyor? Kaç kişi bunu sonradan atabilir üstünden? Kökleşmiş duyguları, düşünceleri, yapıları. Tırnak içinde meşhur olmak çok önemli bir şeydir insanlar için. Ve bunun için her şey yapılabilir belki. Gerçi bugünkü eğitimde tableti biliyorsunuzdur. Dokunmatik küçük şeyler, elektronik cihazlar. Bugün çocuk yetiştirmede tablet anne baba kadar olmazsa olmaz bir unsur haline geldi. Yani dediğiniz şey nasıl kontrol altına alınabilir? Gerçekten kullanılan uygulamalarda filtreler var tabii. Çocuk filtreleri var. Çocukların ne izleyip ne izleyemeyeceklerine karar verebiliyorlar belki ama Karar verenler de nasıl karar veriyor? Değer yargılarına göre mi karar veriyor yoksa değer bilgisiyle mi karar veriyor? İkisi de mümkün çünkü. Değer yargılarına göre karar verebilir. Ki öyle o da yapıyor. bir işe yaramaz. ki öyle yapıyor. Ki değer yargılarına göre karar veriyor. Sadece şeyde de değil, çocuklarda da değil. Şimdi O zaman da hayatımın en güzel avı rahatlıkla gösterilebilir. eşim olabilir diyorsunuz yani. Çünkü kadın ikinci sınıf vatandaş birçoğun gözünde. Bu şimdi yine bir son dönemde bir söyleşinizde denk geldim. Olaylarla olgular karıştırılıyor. Olguyu anlatsa insanlar hiçbir sorun yok diyorsunuz. Günümüzde şimdi bir de sosyal medyada, dijitalde, yani internet ortamında sırf bu değer yargılarından dolayı. Çünkü oradaki kriter şu, insanlar kendi görüşlerine yakın olan şeyleri görmek isteyeceklerdir. Hoşlarına giden şeyin zıttı bir şeyi iyi savunan, olacak. evet, hoşlarına giden şeyin zıttı bir şeyi önlerine çıkarmamamız gerekir. Ona ilgi göstermezler, o reklam almaz gibi. Bunu da yankı odası terimiyle ifade ediyorlar.
Sürekli aynı sesi duyma terimiyle ifade ediyorlar. Bu da kutuplaşmayı, yani sizin konuşmanın başında söylediğiniz aynılıkları görme işini gittikçe daha çok zorlaştırıyor. Yani teknolojinin ilerlemesinin. Kolaylaştırıyor tabii. Mesela şimdi editörlük yapmak çok kolaylaştı. Eskiden uğraş şeyleri kontrol ediyorsun. Dipnotları kontrol ederken iflahımız kesiliyordu. Şimdi çok kolay genellikle. Bana kolay değilse de, çünkü bilgisayar kullanmıyorum hala. Ama kolay. Kendisi kolay. Yani bu ulaşılabiliyor epey. Bir de tabii bir başıboşluk var. Ben bakıyorum, benim yazılarım konmuş benim haberim olmadan. Benim demediğim sözler bana atfediliyor. Bunlarla uğraşacak da hali yok. Ve muhtemelen sadece sizin de başınıza gelmiyor. Herhalde, Bundan şikayet herhalde. eden çok sayıda da insan Herhalde. var. Niye bir kasit yok ama bu doğal sayılıyor. Doğal sayılıyor. Oysa doğal değil. Doğal değil. Bir başka konuya geçelim. Ama bir başka konuya geçmeden önce şu kendiniz birlikte getirdiğiniz bu Nasrettin Hoca görseli ne? Onu Sevgili. paylaşmak ve göstermek ister misiniz? Sen göster, buyur. Benim ekranıma göstereyim. Siz de anlatın isterseniz. Nasrettin Hoca ile Sokrates konuşuyor. Bunu neden getirdiniz ve burada ne anlatıyor? Göremediğim için izleyiciler görüyor. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Bahsedeyim de önce okuyalım orada ne diyor. Hay hay. Siz mi okumak istersiniz? Buyurun, sen okuyabilirsin. Tamam. 2500 yıl önce sorgulanmamış yaşam, yaşanmaya değmez demiştin sevgili Sokrates. Bunu dünyanın bütün dillerine çevirelim. Var mısın? Bunu söyleyen Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Ama insanların çoğu 25 yüzyıldır yaşadıklarını sorgulamadan yaşıyorlar sevgili Nasrettin. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar neler olup bittiğini görmüyor musun? Görmüyor muyum sanıyorsun? Görüyorum. Ama ya bugün sorgulamaya başlarlarsa? Ya bir tutarsa? Bunun hikayesi ne hocam? Hikayesi şöyle. Geçen yıl bana Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi onursal doktora vermişti. Ben bir problemden dolayı, sağlık probleminden dolayı uçağa binemiyorum. Binmek istemiyorum da hala. 1,5 yıldır 2. Arabayla giderken bir gece Kavala'da kaldık. Orada bir şeyler bakarken, işte turistik şeylere bakarken, bir hanım bana, oradaki sahibi, işte konuşuyor, bir şeyler sordu. Kimsin, ne diyorsun? Dedi ki bana ilham ver. Ya kendileri de şey yapıyorlar. Böyle turistik şeyler satmak için vesaire. Nihayet geldik. Ben tabii bu Mayıs ayında oluyor. Yılbaşına doğru ben sözüme olur demişim ama yapmadım. Bu söz verdiğim için tuttum, bunu yaptım, gönderdim. Ne yaptı bilmiyorum. 2 tane bilge bunlar. İkisi de bilge. Yunanca biliyorsunuz zaten, Almanca Biliyorum. biliyorsunuz. Eski de biliyorum. Dolayısıyla siz aslında birçok Latince eseri Latince de biliyorum ama eski Yunancam daha iyi. orijinal dilinden, kendi dilinden okuyorsunuz yani. Okuyorum, evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir fark vardır muhtemelen. Var, çünkü çevirilerde çok anlam bozuklukları oluyor. Derste kullanıyoruz, o vesileyle görüyorum ve çok sıkıntılı oluyor. Hani bütünü bozuluyor bir işin, o kitabın. Terimlerde, şeylerde. Ben Hacettepe'deyken bir ekip kurmak istedim. İlk klasik filoloğu aldım bu vesileyle bölüme. Ama o da felsefeci oldu ondan sonra. Devam ettiremedik. Mesela bir Aristoteles çevirimiz var. Ben onu 2 kere düzelttim kendim. Birisi yapıyor, ben karşılaştırıyorum. Bir kere düzeltiliyor, bir kere daha. Ama işte kaç tane yapabilirsin? Kurmak istediğiniz ekibin amacı oydu. Evet. Birileri çevirecek, diğeri de orijinal eserle mukayese edip Evet. doğruluğunu ve Bir de yanlışlarını. üçüncüsü de Türkçe bakımından. Bir de Türkçe bakımında dikkatli okumak var. Birkaç tane kitap böyle yayınladık. Bir de Almanca'da çevirilerimiz var. O kadar, sonra kaldı böyle. Dünyada her istediğimiz olmuyor. Ne yapalım? Sizin de çok sayıda çeviriniz var. Özellikle çeviri kitabını seçerken neyi tercih ettiniz? Ben tabii dersler için ihtiyacımızı düşünerek en başta. Çünkü kaynağına gitmek gerekir. İkinci elden bilgiyle iş görmeyin diye öğretmeye çalışıyorum. Ben de ikinci elden bilgiyim. Bir filozof hakkında bir şey anlatırsam beni de sınayın. Ben dediğimi bakın söylüyor mu, doğru mu söylüyorum yoksa söylemiyorum. Yani bunu huy edinmek gerekir. Oysa ikinci el bilgisiyle oluyor ve bazen de mesela bir şey gördüm bugünlerde. Benim bir sözüm Ingleton'un sözüyle karıştırılmış. Nereden çıktı daha keşfedemedim, daha bakamadım. Bu tavrınız, mütevaziliğiniz aslında çokça örnek olması gereken bir şey. Siz de televizyon izliyorsunuz biliyorum. Hatta geçenlerde işte bu program, sevgili izleyiciler, Meseleler programı seçimlerden dolayı uzunca bir süredir yoktu. Hoca da arayıp sordu. Ben de inanılmaz mutlu oldum onun aramasından. Takip ettiğini fark etmekten. Konuyu niye buraya getirdim? Çünkü artık insanlar, çıkıp konuşan insanlar, kamuoyunda ilgi gören insanlar böyle çok kendinden eminler. Her şeyi biliyorlar. Mümkün değil. Yani buradan bir entelijansiyamıza da selam yollamak lazım. Yani bu kadar mütevazi, bu kadar donanımlı,
mı? Bu kadar duayen hocaların hocası bir ismin bile beni de sınayın, beni de sınayın diye. Hayır, bu kadar çok basit şey. O sınama tabii ama huy edilmek gerekir. Çünkü çok kolay bir şey gözümüzden kaçabilir. En iyi yapan birinin gözünden de kaçabilir. Ayıp değil, o insanız. Ama bunu isteyerek, bilerek, farkında olarak yapmak var. Üçüncü elden mesela bakıyorum, mesela dipnot verecek. O dipnotu veriyor ama sadece eseri yazıyor. Sayfasını yazmıyor. O uydurmadır o zaman. Yani veriyormuş gibi yapıyor. Ben bütün kitabı açıp o cümleyi mi arayacağım? Bunu bile öğretemiyoruz üniversitede. Yani birçok yerde. O yüzden önemli. Birden fazla kaynakla Ayrıca her karşılaştırmalı şeyi bilmez. Çok basit. Bir çocuğun yapabileceği şeyleri ben bilmiyorum, yapamıyorum. Siz böyle söylüyorsunuz. Çünkü siz çok farkındalığı inanılmaz yüksek. Bu kadar ilgiyi, bu kadar değeri neden hak ettiğini gösteren bir insansınız. Ama tekrar söylüyorum. İltifat ediyorsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları programın sonunda saklayabilirim. Sohbetimizi bölmeyelim bu şekilde. Bir savaştan, işgallerden bahsettik. Göç konusunu da bir açayım. Ne konusu? Göç konusunu Göç. da biraz açayım. Belki bir şeyler söylemek istersiniz. Çünkü bu çok acayip bir hal aldı. Sizin 5 yıl önce ya da 10 yıl önce yazdıklarınızı ya da söylediklerinizi takip edenler yine göç konusunun gündemde olduğunu görebilirler. Ama geldiğimiz noktada sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da ciddi bir siyasi polarizasyon yaratıyor. Yani Bir de bu kadar insan yok oluyor, batıyor ve buna neden olanlar, doğrudan neden olanlar, dolaylı neden olanlar hiçbir şey düşünmüyor. Yüzlerce insan öldü bu şeylerde, botlarla. Son dakikada mecbursun, alacaksın. Ama niye bu kadar çok insan geliyor? Yani bunu nasıl durdurulabilir? Bir günde, bir yılda durdurulamaz ama bunun bir dünya planı gerekir. Birleşmiş Milletler niye duruyor böyle? Ben Birleşmiş Milletler'de görmek istediğim bir şey de bir etik komisyon ama çok dikkatli seçilmiş kişilerle. Bu bakımdan da baksın. Hep çıkarlarla bakılıyor. Hala orada da çıkarlar bakımından bakılıyor. Kim verdi mesela İsrail'i mahkemeye? Afrika. Güney Afrika Cumhuriyeti. Kim vardı orada? Şimdi öldü tabii. Mandela. Mandela nasıl yetişti? Yani bir Avrupa devleti yapmadı bunu. Bir Afrika devleti yaptı. Evet. Çok önemli söylediğiniz şey. Yani göçün kendisi büyük bir sorun ama gölge bir sorun olarak kullanılıyor. Yani bir şeyin sebebiymiş gibi kullanılıyor aslında ama bir şeyin sonucu. Tabii. Biraz da başladıktan sonra biraz insanlar için bir umut. Şeyi hiç unutmam. Bizden göçler başladığı zaman Almanya'ya bir göç donmuşlardı. İsviçre'ye geçerken bir grup. O grubun içinde çeşitli mesleklerden insanlar vardı. Hiç birbiriyle ilgisiz. Onu küçük bir not olarak gazetede gören bir rejisör, İsviçreli rejisör çevirdi. O zamanki büyükelçi daha çıkmadan, yani yayınlanmadan Türk, İsviçreli aktörlerle çevrilmişti. Çok dikkat çekici bir filmdi. Yani hiç ilgisiz insanlar, hatta birbirini yiyen insanlar aynı kaderi paylaşıyor, donuyorlar oraya gitmek için. Hani bunları niye görmüyoruz? Hani bambaşka tedbirler almak gerekiyor ve bu uluslararası düzeyde, hani Birleşmiş Milletler'in işi bu, bana sorarsanız. Niye kuruldu? Ya da şu an ne iş yapıyor? Böyle şeyler birazcık o çıkarı ön plana almayı hiç olmazsa bazı durumlarda bir kenara itebilmeliyiz. Ama insanlar çıkarla hak farkını bilmiyor. Çıkar ile hak farkını bilmiyor. Yan yana kullanıyor. Çıkarlarımızı ve haklarımızı koruyor. Bir şey haksa çıkar değildir. Çıkarsa hak değildir. Mükemmel. Çıkar, kimin çıkarıysa hak ettiğinden fazla bir şey alıyor ya da almak istiyor. O da birisinden eksiliyor, başka birisinden eksiliyor. Bu kişiler arası ilişkilerde de böyle, uluslararası ilişkilerde de, devletler arası ilişkilerde de böyle. Ama yani, Söylemiyle niyetini saklıyor aslında. efendim, Söylemiyle niyetini saklıyor aslında. saklamıyor, o da belli oluyor da. Saklamaya çalışıyor. Belki de ben birçoğunda, hepsinde değil ama kötü niyetten çok cehalet görüyorum. Bazı şeyleri bilmemek, farkında olmamak. Ama hepsi değil tabii. Bunu Habertürk.com'a 2 yıl önce yaptığımız röportajda da konuşmuştuk. Söylemiştim. Evet, ben buna itiraz etmiştim. Bunu tekrar Tekrar açalım. edeceksiniz. 2,5 yıl sonra bakalım konu değişti mi ya da ben değiştim mi ya da belki sizi fikrinizi değiştirebilirim ama önce kısa bir reklamımız var izninizle. Ona gidelim, ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Umarım sizler de izlerken aynı keyfi alıyorsunuzdur Yaman Hoca'nın sohbetinden. Benim şüphem yok kesinlikle. Evet hocam. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. İnsan her şeyi kendinden bilir. Kendi yargım, kendi değer yargım üzerinden bu sonuca varıyorum. Nasıl geçecek 2 saatlik sohbet dediniz? Bakın hocam, konuşacağımız bir sürü de konu kaldı. Belki konuşacak çok şey varmış. Siz böyle aynı şeyleri tekrar etmeyelim diyorsunuz ama bizim kafamız zor alıyor. Estağfurullah. Tekrar söylemek lazım sanki. Ne dersiniz? Kimisine ihtiyaç var, kimisine yok tabii. Ne diyeyim? Bazı şeyleri tekrar konuşmak lazım bence. Ne konuşalım, ne konuşmak istersiniz? Kalan bir şeyler, bir sürü şey var ama Sizin merak ettiklerinizi benim ben biraz kişisel, biyografik sorular sormak istiyorum ama siz de onu cevaplamak istemiyorsunuz. Niye hocam? Dedikoduya gerek yok.
Yok yani sizin gibi aydın birinin hayatından merak edeceğimiz bir sürü şey var. Problem halinde sormak var. Problem haline getirip sorabilirim. Tabii ama problem olacak. Beni bilmeyen ilgisini anlamayacak. O şekilde sorabilirseniz buyurun. En azından deneyebilirim. Bir başlayayım. Babanız eczacı olmanızı istiyordu, değil mi? Çünkü akademisyen olursanız aç kalacağınızı düşünüyordu. Ve siz İstanbul'da doğup büyüdünüz. Evet. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde asaletiniz tasdik edilmediği için çok daha farklı bir coğrafyaya, Erzurum'a gidip akademik Ve hayatınıza. çok memnunum. Ben de Türkiye'yi orada öğrendim. Evet. Hep söylerim. Peki burada benim çok merak ettiğim burada babanız ne hissetti? Çünkü zaten akademisyen olmanızı bile istemiyorken siz Bir şey akademisyenliğe demediler. Bir şey gerçekten mi? demediler tabii. Benim inadımı biliyorlar rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yani inadımı biliyorlar. Birazcık orayı açalım. Bakın burada çok ciddi bir problematik var. Hatta bu konu özelinde birçok problematik var. Sizin asaletinizi almama dediğiniz şey günümüzde muhtemelen kadro almamaya denk düşüyor. üniversitedeki. Yok öyle değil, farklı bir şeydi. Genel olarak memuriyete girişle ilgili bir şeydi. Bütün memurlar içindi. Sonra kalktı. Ama şimdi onun üniversite özelinde kadroya denk düşüyor sanırım. Şimdi başka türlü nasıl kadrosuz olmuyor zaten. Kadrosuz olmuyor. Aynen. Aslında asalet birebir aynı. Demek ki önceden tüm memuriyet kategorileri için geçerli bir şeydi. Evet yani bir yıl şeydi deney ya da bir yıl uzatılabiliyordu. Şimdi biyografik bir soru niye herkesin ilgisini çeker söyleyeceğim size. Çok kısa bir zaman önce isim söylemeyeceğim çünkü bu konuyu açacağımı tahmin etmiyordum. Kimseden de izin almadım. Benzer bir problem 10-15 yıllık geçmişi var. Bir özel üniversitenin bahçesinde bundan birkaç gün önce bir akademisyen hocayla otururken aynı durumdan bahsetti. Ona da vermiyorlar. Şimdi kadro kadrosunu. vermemek başka bir şey. Asistanken ya da işte araştırma görevlisiyken doktoranı yaptıktan sonra öğretim kadrosu vermemek. Yani yine bir kadrodadır. Kadro vermemek değil. Ben ilkinden bahsediyorum. Yine bir kadroda değil. Mümkün değil o zaman. Çalışamıyor. İşte sizin İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlamamanız gibi. Tabii o zaman hiç Aslında sorun hala devam ediyor. sınava girdi mi? Sözlü sınavda problem çıkarmışlar. Ben bir şey diyemem tabii dışarıdan. Demek istediğim şu, aynı sorunlar devam ediyor aslında. Biyografik örnekler vermek hem insanlara bir dayanak olur. Çünkü aynı sorunları sizin gibi böyle çok değerli insanların da yaşadığını ve nasıl üstesinden geldiğini öğrenmiş olmak hem de ilgi çekicidir. Çünkü dediğim gibi devam ediyor. Düşünün bakın. Siz bunu Devam eder, 1965'te yaşadınız bunu, değil mi? 64 mü 65 mi? Yok 60 Erzurum'a 60'ta mı gittiniz? Erzurum'da ne zaman? Yok 65'te 65'te gittim gittiniz. evet. 65'te O gittim. süreci çok merak ediyorum. Yani gerçekten babanızın o an ne düşündüğünü, yani İstanbul'da yetişmiş, büyümüş birinin o şartlarda Erzurum'a gitmeyi nasıl kabul ettiğini. Yani sadece inadınız yeterli oldu diyorsunuz yani üstesinden gelmediniz. Yani Türkiye'yi orada tanıdım dediniz. Evet o çok önemli benim için. Ne demek bu? Yani ben İstanbul çocuğu ya ailesiyle bilmem işte üniversitedeki arkadaşlarıyla ama Türkiye'deki sorunları orada öğrendim. Öğrenciler beni çok seviyordu. Çünkü rahattı ve tabii şey de o zaman vardı. Yeni kurmuştu. FETÖ yeni kurmuş. O zamanki ben sonradan bakıyorum. Bir Komünizmle Mücadele Derneği kurmuştu. Orada iş yapıyordu. Öyle sonradan şimdi bağlantıları kurdum. Farkında değilim tabii. FETÖ'nün kuruluşundan mı bahsettiniz siz az önce? Fethullah Şu Koca örgüt, hı hı. oradaydı. Üniversitedeydi. Üniversitede değil. Değil miydi? Değil, bir dernekte. Öyle ilgileri sonradan kurmak mümkün. Tabii kasabayı gördüm ilk defa. Kasabada yaşamanın bazı özellikleri var. Ne gibi? Dedikodu. Mesela orada şey vardı. Aile yeri, bir de bekarların oturduğu yer lokantalarda. Hiç hayatımda görmemiştim, orada gördüm. Ama çok tatlı insanlar da vardı. Öyle. Ve diyorum, o zamanki öğrencilerim hala beni arıyor. Benim gibi beyaz saçlı olmuşlar ama arıyorlar arada. Beyaz saç çok yakışıyor size. Ya Ben de beyaz saçlıyım. Ben beyaz saçtan ne çok var ki? memnunum. O da bir renk. Evet. Başka böyle, gerçi hepsi ilgi çekici biliyorum da, yani birçoğunu biliyorum da zaten sonra da bilirim. Varto depreminde oradaydınız. Evet. Barto depreminde oradaydım ve gelen bir yardımla Prefabrik konutlar götürdünüz. evet gittik oraya. Ben sabah hepsi binalar şeydi, yıkılmıştı. Bir okulun binası vardı gittiğimiz köye. Beni okulda yatırdılar. Sabah kalktım bir kavga, bir gürültü. Kaymakam gelmiş bir şey anlatıyor ama itiraz var. Kürtçe olduğu için ben de anlamıyorum ne oluyor. Bir de ben yüzümü yıkadım orada suda sabunla. Bir çocuk geldi. İlk defa sabun görüyordu. Çok hoşuna gitti kokusu. Hani bunlar benim için enteresan yaşantılar. Şimdi ondan sonra beni çağırdı kaymakam. Ben anlattım bir şeyler. O zaman oldu ben anlatınca. Hani bu belki de söyleme tarzı. Ben bunu birçok kere yaşadım birçok ilişkide. Aynı kelimeleri söyleme tarzıyla ya da elini tutmakla ya da bilmem gözüne bakmakla başka türlü karşılıyor insanlar. Akşam da kaymakam bize orada yemek verdi. Tek kadın da ben. Şeyi kapattılar. Elektrikleri kapattılar. Kadın oynatıyorlar diye. Ben kadın var ya orada.
Sonra Yani oranın sakinleri sizin elektriklerinizi işte kestiler. kim yaptıysa. Ondan sonra komutan da vardı oranın bölgenin. Beni arabasıyla götürdü geri. Öyle işte ahlaklar, değer yargıları. Değer yargısına tipik bir örnek. 3 yıl çalıştınız orada. Ama bir de onu unutmuyorum. Her gittiğim çadırda tek olan şeyleri birkaç tane hayvanı vardı bana süt ikram ettiler. Bir şey ikram ettiler. Keçi sütü. İşte neyse. Ama ikram etmeden hiçbir şeyden çıkmadım. Çadırdan çıkmadım. İnsanlar kendi yiyecekleri yok ama ikram ediyor. Bunlar hepsi önemli şeyler. Benim için en azından. Siz belki oradaki o kaymakam beyin yapamadığını, onlara yaklaşımla yapabildiğinizi söylüyorsunuz. Kim bilir nasıl bir şey. Ben bunu çok gördüm. Başka örneklerde de. Cezaevlerine gittiğimiz zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İnsan Hakları Komisyonu'yla Evet, cezaevlerinde evet. dolaştınız. Evet. Mahkumlarla görüştünüz. İnsanların yapmadığı bir şeyi arkadan anlatıyorlar bana. Ben tabii bilmiyorum, bana anlatılanı size nakledeceğim. Bir cezaevine gittik. Bir koğuş açık böyle. Orada insanlar yürüyor dışarıda. Yağmur yağıyor. Bir insan oradan bir türlü gidip geliyor gelmiyor. İçeri alamıyoruz dediler. Ben de çıktım. Elini tuttum. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Geldi içeri. Herkes de korktu bana bir şey yapar diye. Yok, hiçbir şey yapmadı. Yani belirli bir dille yaklaşırsan farklı olabiliyor. Yani bu kendi tecrübem, bildiğimden yapmadım. Doğal bir şekilde yaptım. Bu hikayeyi size anlatan kişi aslında uzun 30 yıldan fazla Evet, süredir. evet. Kendisi de hapiste cezaevinde bana anlatan bunu. Cezaevlerinden epey mektup geliyor bana. Şimdi halledemediğim bir tane daha var. Okumak istiyor. Komisyonun kurulma amacı neydi? Yani sizi cezaevlerine neden gönderdiler? Hayır, İnsan Cezaevleri Hakları neden gezdiniz? İnceleme Komisyonu bir İnceleme. çalışma yapmak istedi. Onun başkanı beni danışman diye aldı yanına. Siz de insan hakları çalışıyordunuz, Tabii, etik çalışıyordunuz tabii. Hani benim çalışmalarımı biliyordur. İlk defa tanıştık o vesileyle zaten. Ama o işi de çok iyi yapmıştı. Sema Pişkin-Süt çok iyi yapmıştı o işi. Raporlar, Büyük Millet Meclisi raporları herhalde duruyordur DSP milletvekili miydi Sema Hanım? galiba. Dolayısıyla burada bile azıcık bahsettik ama ben altını biraz daha koyu bir kalemle çizmeyi tercih ederim. Aslında çok kolay ulaşılabilecek, çok kolay iletişim kurulabilecek insanlar olmasına rağmen, çok kolay o bağı sağlayacak insanlar olmasına rağmen cezaevinde yaşadığınız bir an onda öyle bir iz bırakıyor ki neredeyse 30 yıl sonra gelip sizi buluyor ve bunu anlatıyor. Bu müthiş bir duygu olsa gerek yani. Bunu sağlayabilmeyi Ben bir şey yapmıyorum. Ben doğal davranıyorum. Doğal davranıyorum. Şimdi bir tane diyorum daha var, onu ne yapacağız bakalım. O ne? Okumak istiyor ve olmuyor, yani verecekleri insan yok yanına. Onu bir şekilde başka bir yere göndermeleri uygun olur. İnsanları okumaktan okumasını sağlamak gerekir. Bir tane Erzurum'dayken yine Tatvan'da bir anınızı hatırlıyorum. Neydi o? Çocuk. Evet. Oturmuşsunuz, birlikte yemek yemişsiniz. Siz onları anlamıyorsunuz, onlar sizi anlamıyor ama sanırım sizi çok sevmişler. Sonrasında size söyledi mi neden sevdiğini, neden? Söylemediler de öğrencime sordum. Niye seninkiler beni böyle seviyor? Dedi ki sen onlarla beraber yemek yedin. Aynı kaptan yemek yedin. Geçen gün bir öğretmen hanım geldi, yememiş. Onun için çok küsmüşler ona. Yani ben de hiç hayatımda yememiştim aynı kaptan. Ama bu kadar hazırlık yapmış o insanlar, misafir gidiyor diye. Ben de tabii yerim. Ne olacak? Bunun üzerine zaten bu Elif Hamidi'nin, Elif Hanım da sizinle birlikte Evet. çalışıyor herhalde Evet. değil mi? Elif işte gazeteci. Bir gazetecilerin, yani her meslekte insan haklarının yerini görmek gerekir. Onun için bütün mesleklerle ilgili yapmak gerekir. Mühendislerle, gazetecilerle daha sayın. Felsefe demiyorsunuz, insan hakları İnsan diyorsunuz. hakları. Ama felsefi bir açıdan insan hakları. Hukuk olarak değil sadece. Kitabı neden gösterdim? Bu anıların bir kısmı olayı yaşayanların kaleminden bu kitapta toplanmış. Kitabı siz yazmadınız. Bu böyle bir derleme, böyle müthiş bir derleme. İlginç bir kitap çünkü içinde mahkumların yazıları da var. Türkiye'de çok farklı sosyoekonomik sınıflarda bulunan insanlardan yazılar da var. Daha başkaları da var. Niye bizden istemedin diye soranlar var. Ben karışmadım. Kendileri derlediler, kendileri editörlüğünü yaptılar. Ben bir tane bu sadece cezaevine verdim. Öbürlerine karışmadım hiç. Benim kitabım değil, Elif'in kitabı. Peki sonra Erzurum'u yaşadınız, doğup büyüdüğünüz şehirden çıktınız. Ankara'ya gittiniz. Aslında hayatınızın uzunca bir zamanında Hacettepe Üniversitesi'nde geçti. 38 yıl. 38 yıl dile kolay. Döndüğünüz zaman İstanbul'u nasıl buldunuz? İstanbul'da da bizim kanalımızın olduğu muhitte büyüyorsunuz sanırım. Taksim taraflarında Taksim değil taraflarında, mi? evet. Tepebaşı'nda. Hayatınız orada geçiyor aslında. İlkokul, lisedeyken Galatasaray kulübünün nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. O sokağın başında oturuyorduk, öyle okula gidiyordum. O mühitten çıkmıştınız yani. İstanbul'un merkezi bir yerinden gitmiştiniz. Döndüğünüzde ne hissettiniz, nasıl buldunuz? Tabii artık Türkiye'yi tanıyan biri olarak döndünüz. İstanbul'un birçok yeri fazla değişmedi ama insanlar değişti. Siz İstanbul'u fazla değişmemiş olarak mı görüyorsunuz? Yani o bölgeler.
Sizin O bölgeler. yaşadığınız bölge. Onda fazla bir değişiklik görmüyorum. Gerçi 1-2 yıldır gitmedim o taraflara ama 2 yılda fazla bir değişiklik olacak değil herhalde. Eski yerleşim yerleri olduğu için çok bir şey olmadı diyorsunuz, olmamıştır diyorsunuz. Ama başka bir şey söylediniz. Ne dedim? Çok fazla değişmedi dediniz. Ama bazı yerlerinde. Şehrin geneli olarak diyorsunuz. Erzurum'da bir oyunda sergilemişsiniz sanırım. Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası'nı sahneye koyduk öğrencilerine. Ve orada bize 3. Ordu Komutanı vardı o zaman değil mi? O bize destek verdi. Şeyde oynadık. Oradaki onların sahnesinde oynadık. İyi olmuştu. Ama o çok güçlü bir piyestir. Canlı Maymun Lokantası. Okudunuz mu? Okumadım. Güngör Bey arkadaşınız ama onu Güngör hatırlıyorum. Dilmen, evet. Onu da kaybettik. Güngör çok önemli bir yazardır. Güngör Bey ile ilgili şöyle bir anınızı hatırlıyorum. Güngör Bey'e bir sisteminiz varmış. Benim istediğim şeyleri yazmıyorsunuz diye. Onu anlatır mısınız? Şimdi hep çok tutkulu insanlar yazıyor. Çok şiddetli böyle yaşantıları olan ama genellikle böyle tutku başka, duygu başka. Ben de ona takılıyordum. Diyordum benim istediğim insanlardan bir tane. Ya o da diyordu ki bana sen anlat ya yazayım. Rahmet. Güngör çok iyi bir yazar. Allah rahmet eylesin. Tutkulu insanları çok iyi veriyor. Şimdi de öyle. Televizyonda özellikle dizilerin yoğun bir şekilde izleyiciyle buluştuğu saatlerde programlara baksanız hepsi aşırı tutkulu. Yok, seyretmiyorum. İlk Değil mi? haberleri izliyorum. Reklamlar da onların arasında olduğu için görüyorum Onları da vesile oldu. Şimdiki karakterlerin tutkuları, o kadar hırsları öyle asla küçümsenir gibi değil. Ya bir eve sahip olmak istiyorlar yani ya bir evin iktidarına sahip olmak istiyorlar. Ya bir şirketin, ya bir insanın. İlginç. İzleseydiniz onun üzerinden de çokça şeyler konuşabilirdik açıkçası. Ama bu dedikodu meselesine dönelim. Kasabada dedikoduyu keşfettim dediniz ya. Ben de İngiltere'de Duygu Araştırmaları Merkezi'nde çalışan bir yazarın kitabını okudum en son. Kitapta da dedikodudan bahsediyordu. Almanca'da Türkçe karşılığı olmayan bir kavram var. Schadenfreude diye. Yani başkasının başına gelen... Schadenfreude. Aynen. Başkasının başına gelen şeyden zevk alma gibi bir şey. O kavramı düşündüğünüz zaman dedikoduyu nasıl konumlarsınız? Yani böyle bir ancak düşman saydığım birisi için insanları duyabilir. Şimdi düşmanı olmayan birisinin niye memnun olsun? Dedikodunun içinde öyle bir unsur var ama değil mi? Bunu kabul edebiliriz yani. Nasıl bir unsur? Başkasının yaşadığı hadiseyle ilgili, başkasının başına gelen kötü bir hadise üzerinden sohbet etmek, onu anlatmak, onu yaymak. Türkçe'de de vardır ya, kötü haberin tez duyulması ile ilgili Türkçe'de de vardır ya öyle bir Ama kavram. insanların işi yoksa dedikodu yapar. İşi varsa ne yapacak dedikodu? Bu bahsettiğim kitapta bunun psikolojik olarak bir rahatlama yönünden de bahsediyor. Kendini iyi hissetme. Eğer kendini değersiz hissediyorsan, Benimki gibi başkaları da var. evet ya da daha kötü. Tüm musibetler benim başıma gelmiyordur gibi. Bunlar daha çok psikanaliz Psikanalizin konusu. konuları. Siz Benim niye öyle? psikanalizle fazla aram yok. Siz niye öyle her konuda konuşmuyorsunuz? Bizim hiç buna alışık değiliz yani. Biz genelde böyle her konuda yorum yapan, her konuda kendisinden çok emin konuşan insanlara çok alışığız. Öyle hissediyorlar onlar da ne yapalım. Yani zarar vermesin kimseye de onlar da öyle yapıyor. Ama bazen bu dedikodular başkasına zarar veriyor. O zaman problemi. Ve öyle bir uyduruluyor ki ben bir insan hakkında bir şeyi kendi gözümle görmezsem neredeyse hiç aklım yatmıyor. Aşırıya götürecek kadar yapıyorum bunu farkındayım. Şüphecilik. Hayır, şüphecilik değil de yani insanlar uyduruyor birçok şeyi. Doğrulama ihtiyacı Kendimden duyuyorsunuz. biliyorum. Dolayısıyla burada yani üstünde durmuyorum. Hesaba katmıyorum. Yani ciddiye almıyorum. Muhatabı orada değilse söylenen şeyin doğru olup olmadığı muallaktır diyorsunuz yani. Yani uydurma olabiliyor. Çok kere uydurma olabiliyor. Bunu çok tecrübeyle biliyorum. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz önümüzdeki projelerinizden bahsedelim. Tekrar bahsedelim. Böyle kısaca değindik ya uzun uzun bahsedelim. UNESCO'dan bahsettiniz. Şimdi onu Mayıs'ın son günlerinde yapacağız demiştim. Camımızı anlamaya çalışırken evet. 4 ihtisas komitesi katılıyor. Söyledim mi bunu? Hayır söylemediniz. Ya da tekrar söyleyelim bizim ben hatırlayayım. felsefe bunu organize ediyor. Felsefe İhtisas Komitesi ama katılıyor. İletişim Komitesi bir oturum düzenleyecek. Ondan sonra sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir ihtisas komitesi var. Bir de eğitim komitesi. Onu yapacağız diyorum. Online yapacağız söylemiştim. Felsefe Kurumu'nun 50. yaşını nasıl kutlayacaksınız Türkiye Felsefe Kurumu'nun? İşte onu da bir toplantı yapacağız. Bir gününü yani yurt dışı misafirlerimize ayırdık. Onlar konuşacak. Bize verilen desteğe göre ya Atatürk
Kültür Merkezi verdiği desteğe göre sayısını belirliyoruz. Daha çağırmadık. Kimseyi çağırmadık. Yazmadık yani, var bir listemiz ama biraz kısmak gerekiyor. Bir de bizim meslektaşlarımız da ama kurumu bilen özellikle. Yani bir çeşit hani ne yapıldı, bunlar ne sonuç alındı, bir de bundan sonraki durumu nasıl görüyoruz? Bir de tabii önemli bir ihtiyacımız daha var. Ankara'daki yerimize sığmıyoruz. Yeni bir yer edinmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız, bunu da bilmiyorum. Belki oradaki yerel yönetim ya da kamu kuruluşları bu programdan duyup Türkiye Felsefe Bakalım, Kurulu'na yardımcı bakalım. olabilirler. Bakalım. Kim bilir? Çünkü iş yapmak için yer de çok önemli. Yani belirli bir sayıda insan, mesela şimdikinde yapıyoruz ama 10 kişi geçmiyor yaptığımız işi. Türkiye Felsefe Kurumu'nun Ankara'daki binasının Binası değişmesi değil, gerekiyor. küçük bir katımız var. Benim dairemin altında, benim oturduğum evin altında. Daha büyük bir yere ihtiyacınız var. Tabii. Daha çok açılmak gerekiyor. Ben insanlardan ümidi kesmiyorum. Bir şey gösterirseniz, hepsi değilse de birçoğu görebiliyor. Evet. Reklama o konuyu konuşmak üzerine gidecektik. Dedik ki onu unuttum, iyi ki hatırlattınız. Siz diyorsunuz ki bence insanlar bilmedikleri için. Birçoğu evet. Yani kasitten ziyade bilgisizlik görüyorum. Ve bu bilgisizliği gidermekten sonra konuşmak gerekir. Bu bilgisizlik giderilince farklı şeyler yapabiliyor. Bunu görüyorum ve çok memnun oluyorum. Ve ne kadar erken olursa o kadar iyi. Ne kadar erken olursa o kadar iyi dediğinize göre aslında bir yaş kısıtlamasında da bulunmuyorsunuz yani. Yok tabii. Her zaman olabilir ama alışkanlıklar yaş geçtikçe daha zor değişiyor bu bakımdan. Yani ben diyorum, nasıl böyle insanlar bu alışkanlıkları ediniyorlarsa başka alışkanlıklar da edinebilirler. Daha insanca alışkanlıklar var. İnsanlarla ilişkilerinde daha insanca davranma alışkanlıklarını da edinebilirler. Doğal, bir yere kadar doğal olabilir. Hepsi de değil, bazıları. Öyle şeyler oluyor ki onu anlamak çok zor eğer bir şeye bağlamazsan. Mesela canlı bombaları anlamak kolay bir şey değil. O türlü yani öyle şeyler var ki insanlar nasıl bu hale geliyor? Onun iyice incelenmesi gerekiyor. Hani hapise yani bazı olur olmaz şeyler ya da tanımadığı insanları nasıl öldürüyorlar? Hiç tanımıyor ama rastgele öldürüyor. Yani bunları inceleyip anlamaya çalışmak gerekir. Yani insanları sadece hapise koymak değil, araştırma yapmak gerekir. Ve tabii burada işte psikanalizin de yeri vardır ve sadece değil tabii. Çok disiplinli bir grup tarafından bunların araştırılması gerekir. Çünkü gitgide artıyor böyle şeyler. Ben bunları postmodernizmin ucuna gelmemizde olarak görüyorum. Ama çıkmak için de bilgi gerekli. Tarihsel olarak nasıl geldiğimizi söylemek mümkün. Ama o kişilerde bu nasıl oluyor? Onu ayrıca araştırmak gerekir. Bilgiyi de bugün kullandığımız anlamından çok daha farklı bir şekilde ele alıp bu konuşmanın kimi yerlerinde dile getirdiğimiz gibi. Yani araştırma yapmak. Yani ne çıkar bilmiyorum tabii. Tahminle de olmaz. Hani siz anlıyor musunuz? Hiç tanımadığı insanları öldürmek. Yani anlamak önemli. Anlamak zor. Önce Ne demek anlamak var. istediğinizi anlıyorum. Anlamadan hiçbir şey yapamayız. Toplumla ilgili en temel tespitiniz de değer cehaliliği, değer cehaletini gidermek. Sanki sizin gözünüzden en önemli sorun toplumumuzun değer cehaletini gidermek. İnsanlarımızın değer bilgisi. Vermek. Evet, etik değer bilgisi. Farkında olmaları bence. İlk aşaması farkında olmak. Sonra da bilgi sahibi olmak. Çünkü öyle bir imkan olduğunu, yalnız bunun için değil, birçok konuda insanlar bazı imkanları da bilmiyor. Çevresinde gördüğü eğitimde görmemişse öyle bir imkanın olduğunu da farkında değil. O imkanları eğitim zaten imkan göstermektir. Herkese beyin yıkamak değil, imkan göstermektir. Kendisi karar verir ne yapacağına. Burada sosyal devlet çok önemli aslında. Sosyal devletin o dayanışma yönü çok önemli. Sosyal devlet bir de Eğitime verdiği katkıdan dolayı. Evet. Eğitimin işlevini iyi anlamak. Eğitim beyni yıkamak değildir. Akültürasyon değildir dedikleri gibi. Kültüre sokmak değildir. Kişinin kendi olanaklarını geliştirmek, ne varsa onda. Hangisi varsa, ne kadar varsa. Ondan sonra kendi bilir ne yapacağını. Olanakları bilirse şu da yapılıyor, bu da yapılıyor. Ben çocuklarda görüyorum. Mesela geçen gün sanat felsefesi dersinde bir şey söyledim, bir bakıyorlar, okuyorlar. Dedi ki böyle bir yol hiç duymamıştık bugüne kadar, dedi bir tanesi. Ben hep böyle bakıyordum. Hep toplumsal açıdan bakıyordum. Öyle öğrettiler bize. Yani o imkanı göstermek ve öyle bakarsa nereye gider? Bu böyle bakarsa nereye gider? Onu da görmesi çok önemli. O zaman o hayatına ne katıyor? Dolayısıyla toplumsal
toplumsal yaşamımıza, kamusal yaşama ne katıyor? Ve aslında bir noktadan başladıktan sonra çorap söküğü gibi hepsi birbiriyle Tabii. ilişkilenecek ve Tabii. çok daha hızlı yol. Hani farkına vardıktan sonra zaten kendisi devam eder. Öneminin farkına varınca kendi devam eder. Ya da önemsizlikler vazgeçer. Yani kendi bileceği şey zorla değil tabii bu. Ama en azından o tercih noktasına kadar getirmek lazım insanları diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin de. Kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Sağ olun. Süremizi bitirdik. Ne Bitirdik, konuşacağız? 2 iyi. saat dediniz ama güzel güzel konuştuk. Birçok konuyu paylaştık. Efendim yayınımızın sonuna geldik. Böyle güzel bir programın müsebbibi olmanın mutluluğu içerisinde kapatıyorum. Bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.